Şimdi Fibo'ya bakalım. Mesela herhangi bir tarihten. Fibo için şu şekilde kullanıyoruz. E, Endeksimiz parite de olabilir. Hiç fark etmiyor. Yani her şey dediğim gibi soğan, patates, elma, armut her şeyde bütün metotlarım geçerli. Yükseliş veya düşüş olmak zorunda piyasada. Ve Fibonacci bize bu düşüşün veya yükselişin geri dönüşümünü kazandıracağı noktaları belirliyor. Yani kısaca şuradan seçelim. Fib düzeltmesi diyoruz. Mesela şurada bir yükselişe geçmiş değil mi? Eğer dipler birbirine yakınsa en dip olan seçeneği seçmekte fayda var. Doğru olan da odur. Birbirine yakın kabul ediyoruz. Zaten saatlikte. Mesela şurası buradan daha dip. Bizim için yükselişin asıl başladığı seviye burasını kabul ettik. Şimdi alıyoruz. En dipten aldık. En tepeye kadar çekiyoruz. Nereye kadar gelmiş? Şurası gördüğünüz yer. Buraya kadar gelmiş. Burada tıkladık bıraktık. Fibo aletimizi. Şimdi ne demiştim? Yükseliş veya düşüş hiçbir zaman doğrudan devam etmez. Çünkü fiyat düzeltmesine gitmek zorunda enstrümanlar. Biz de işte bu geri tepkiyi nerede bize kırılımını yapacak bunu bulma. Yani bir iki adım enstrümandan piyasadan ileri görüşümüzü arttıran bir metot bu. Buradan aldık buraya kadar. Metoda dikkat edin. Özür diliyorum. Trende dikkat edin. Trendimiz ne? Yükselen trend. Görüyor musunuz? Yükselen. Şimdi buraya gelmiş. Buradan bir tepki almış mı? Almış. Bizim bu gri noktamız zaten şu gri noktamız bizim için direnç konumu görüyor. Yani direnç konumu görüyor bu gri noktamız. Buradan tepkiyi aldı. Direnç görevi görüyor burası ve şunlar da aynı şekilde. Altta destek, üstte direnç görevi görür. Fibo çizgilerimiz. Buradan aşağıya doğru düşüşümüz başlamış ve biz bunun buradan artık bir tepki aldığını söyleyebiliyor muyuz saatlikler kapanışla birlikte? Evet söyleyebiliyoruz. Bu kapanışları gördüğümüzde burada bir kere sell olarak bunu değerlendirebiliriz. Çünkü Fibo çizgisini de direnç olarak kabul ettiğimizde buradan bir sell yönlü Fibonacci kullanaraktan short pozisyonlarına dahil olup karımızı alabiliriz. Lakin bütün hocalar bunu bu şekilde yani çoğunluğu bu şekilde kullanır. Fibonacci'de genellikle bilinmeyen gizli özelliklerden birisi var. Benim en çok kullandığım tarafı orası. Yani buradaki düşüş değil de geri çekilmeyi tahmin ettiğimiz bölgeden kırılımın gerçekleşip oradan trendin yönünde işlem almak. Ben aslında bunun için kullanıyorum. Şimdi buradan bir kere sell diyelim değerlendirdik. Zaten direnç yükselişini verdi. Buradan çektik. Buradan tepki aldı düşüyor. Buradan dahil olursunuz, buradan olursunuz fark etmez. Mumlar kapansın, iyice garanti olun. Yeşil yaksın, bir daha kırmızı yaksın fark etmez. Buralardan artık sell yönlü dahil oldunuz ve geri düşmeye başlamış. Şimdi ne demiştim? Yükselişin geri düşüşünü bize vermek zorunda. Düşüş varsa yükselişini de vermek zorunda. Aynı. Buradan düşecek. Ben bunu anladım Fibo'ya göre. Düşüyor mu? Düşüyor. İşte önemli olan nereye kadar düşecek ve biz bunu burada yani nereye kadar düştüğünde dahil olacağız. Hani hocam %50 mi? 60 mı? 70 mi? Güvenilir bölgeler neresi? Ben yayınlarda hep söylüyorum. En güvenilir bölgeler %80 bölgeleri. Fakat %80'de genellikle uzun vadeli yatırımcıların swing işleme dahil olanlar için %70'ler 80'ler. Yani %80 bizim çok tercih ettiğimiz bir yer değil işin açıkçası. Benim nerede? Yüzde yani 0,382 yani %40 olarak kabul ediyorum. Şu sarı çizgi %40, %50 yeşil çizgi ve %60 0,6 Fibo. Bu üç değerden birisinde biz pozisyona girmek zorundayız. 60 %60 geri çekilmek güvenli. %80 çok daha güvenli. %50 50-50 ihtimal dediğim gibi ama genellikle %40'larda günlük trade eden arkadaşlar genellikle girer arkadaşlar. Yani %40'ı çoğunluğu tercih eder. Ama dediğim gibi beklemek hocam ben güvenmiyorum %60'ı bekleyeyim dersin. Orası ayrı. Ona da bakarız. Ben %40 çünkü scalp'te yapıyoruz, değerlendiriyoruz biliyorsunuz. Çok geç kalmamak adına aşağılara hani ne zaman düşecek belli değil. Gizli özellik dediğim olayı bu Fibonacci'nin.
Çok aşağılarda beklememek üzere %40'lara bir işlem açıyorum. Yapalım. Buradan tepkisini aldı. Ben scalp veya tamamdır Büşra. Hiç önemli değil. Haftaya belki yine kısa bir özet geçeriz o konuda. Buradan tepkisini aldık. Ne demiştim? %40 benim için ideal bir yer girmek için. Ne yapacağız? Şuradan alış pozisyonu. Neden alış? Çünkü trendimiz yükselen sol taraftaki. %40 neresi? Sarı çizgimiz. Sarı çizgiye ben burada dedim ki bekleyen emir, buradan bir buy dahil olayım. Burayı açtık. Buradaki SL noktanız vesaire kar oranınız hani sizlerin belirlediği tutar aralıkları her neyse onları siz biliyorsunuz hani kendinize göre kasanıza göre onları siz yaparsınız. 1,5 1'e 1,5 her zaman çok daha şey oluyor. E, Yani güvenilir oluyor ama yine de siz kendi kasanıza göre ayarlamakta fayda var. Şöyle 1'e 1,5 yapalım risk oranını. Yani karımız her zaman riski kurtarması gerekiyor. Yaptık. Şimdi neydi? Biz buradan zaten shortları değerlendirdik mi? Değerlendirdik. Buralardan aldık. Ama işte nereye kadar düşecek? Ne demiştim? %40 tercih ettiğim en fazla %60'lar. Ben 80'lere kadar çok beklemiyorum. Orası uzun traderlar için. Biz burada verdik mi işlemi? Bekleyen emiri burada attık. Kaç bölgesi? Bakıyoruz. 24.211 bölgesi. 21 bölgesi özür diliyorum. Şimdi endeksimiz Fibonacci tutmuş mu? Doğrulamış mı bizi? Buradan tepkiyi aldı. Düşüyor, 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 düşüyor. Bizi nerede pozisyona soktuğuna bakacağız. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Burası kaç? %20. Yükselişin %20'sini verdi artık bize. Okey. Devam ediyor. Ediyor, 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 ediyor. Bizi hala bakın. Bekleyen emirimizi açmadı. Dahil etmedi bizi hala. Tam şurada 10 Ekim 2025 6.30 saatlerinde tam buraya mum atmış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yeşil mum. Buraya atmış. Bizi buradan bekleyen emirimiz bizi pozisyona dahil etmiş. Tam şu bölgede. Pozisyonu açtık. Bekleyen emirimiz devreye girdi. Ne olarak girdi? Buy olarak girdi. Neden? Trendimiz yükselen. Buradan dahil olduk. Ne oldu? Mum %40'a koyduk ya. Bekleyen emir. Tam buradan girmiş. 24.221 seviyesi. Mum iğne atıyor ve geri topluyor. Kaça? 24.321. 221 ila 321 arasında zaten 100 pipslik bir kar var. Anlatabiliyor muyum? Zaten sen buradan 100 pipsli direkt vurdun aldın zaten. Azımsanacak bir değer mi? Kesinlikle değil. Fakat bunun için mi Fibo değerlendiriyoruz? Hayır. Bunu zaten gün içerisinde bu tahminleri buluyoruz, biliyoruz. Biraz daha orta vadede yükselişin yani şu nasıl gri noktayı direnç aldık. Burayı %20'ye kırdı, %40'a gittiyse eğer artık bu kırmızı çizgide bizim için direnç olabilir. Anlatabiliyor muyum? Destekti ya gri ile kırmızı arası. Şimdi burayı kırar, sarı çizgiye geldi. Sarı çizgimiz artık yakın zamanda destek. Üst bölgemiz biraz direnç oldu. Yani buradan tepkiyi aldı. Bizi yukarıya götürecek bu. Ya bunu ben buradan anladım. Buradayken şunları da kontrol edebilirsin. Sadece Fibonacci'ye göre işlem yapmıyoruz. Buraya geldi. İşleme dahil oldu. Bekleyen emirin veya bekleyen emir açmana da gerek yok. Buraya manuel olarak çekilmesini bekledin. İğneyi kaçırdın. Diyelim elle kaçırdın. Nereye gelmiş? Şurada tekrar gelmiş. Burada pozisyona dahil oldun diyelim. Ama burada bakacaksın yine RSI'ın kaçmış mesela şu bölgede. RSI 20. Görüyoruz mu arkadaşlar? Bizi RSI destekledi mi? %40'ı destekledi. Fibonacci destekledi mi? %40'ı destekledi. EMA'ya bakıyorsun. Desteklemiş mi? 200'lük, 20'lik, 50'lik altında kalmış. Destekledi. Herhangi bir iğne ararsın, kırılım ararsın vesaire ki şu iğne de zaten az çok bize gösteriyor biraz yukarı gideceğini. Yani böyle 3-4 metodu harmanlarsın. Burada dersin ki okey burası artık benim için buy pozisyonda girecek. Belli bir dilim yükselecek. Bunu anlıyorsun. Neresi? Yukarıda dirençler var. Ama sen ne yaptın? 1'e 1,5 oranında bir kar marjı koydun kendine zaten. TP noktan, SL noktan. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Beklen emirinde at. Geldi buraya. Buradan seni işleme dahil etti. Ne yaptı? Geri toplamış.
çıkıyor. Tekrar seni bir düşüyormuş gibi yapmış. Bakın buraya kadar gelmiş. Senin SL noktan neresi? Burada. Daha mesafe var. Seni SL etmiş mi etmemiş. Yukarıya ne yapmış? Doğru bir şekilde gelmiş. Gelmiş. Senin TP'ne geldi mi? Gelmedi. Hala. Yükseliş atmış. TP'ne kadar gelmiş. Buradan bir sell pozisyonu atmadan önce iğne atmış. Seni burada TP'ne etmiş mi? Yok. Yine etmemiş. Direnci bir tık iğne atmış. TP'n nerede? Tam şurada. 24.450 civarı. Tekrar düşüşe başlamış buradan. Düşmüş düşmüş düşmüş. Tekrardan karını yarıya indirmiş. Tekrardan baylamış. Seni burada nerede kâra sokmuş? Tam şu bölgede TP'n devreye girmiş ve otomatik olarak burada kapanmış. Ve karını almışsın. Fibonacci işledi mi? İşledi. Fibonacci budur arkadaşlar. Bir, genellikle hocalar yani çok bilmeyen arkadaşlarımız, özür diliyorum hoca da olsa, işte buradan dönecek, kırılım attı, iki tane mum kapattı, selle. Bu değil abi olay. Olay bu değil. Olay Fibonacci'nin yüzde bize kaçını verecek? Kaçlardan dahil olmamız gerekiyor? Düştüğü o verdiği yerden kırılımı yakalayıp trend yönünde pozisyona dahil olmak. Nerede girdik? 10 Ekim'de girdik. 13 Ekim'de 3 günlük. Kar ne kadar? Bak karına 24.221. Nerede kapattı? 24.450. 200 puan. Evet. Yeterli mi 200 puan? Bence yeterli. Günlük 2-3 günde günlük 100 pipse yakın kar. Fibonacci bu. Tam tersine bakalım. Silelim bunları. Bunlar tabii %100 işleyecek diye bir şey yok. Hani hiçbir metodun %100 güvenilirliği yok. Ee, Ne yaparsın? Metotların fazlalığını yani sayısını çoğaltırsın. Başarı oranını yükseltmiş olursun. Fibo'yu, RSI'yi, EMA'nı, destek direncini, trendini, her şeyini harmanlarsın 4-5 metodunu. Ne yapar? Senin başarı oranın %70 ise seni %90'lara taşır. O yüzden metotları 3-4 tane yani ortalama en az bir 4 tane metodu birlikte kullanmakta fayda var. Şimdi tam tersine bakalım. Bir de mesela düşüş bakalım. Yine dediğim gibi %100 güvenilirlik yok. Hani sistem bu şekilde işliyor ama. Burada bir düşüş atmış mesela. Bakın tam tersi. Burada yükseliş vardı. Yükselişi değerlendirdik. Şurada da hatta bunu devam edelim. Ne yaptık? Yükselişi geldik. Buradan çekilir dedik. Nereye çekilmişti? Hemen geri toplayalım hepsini. %40'tan bizi dahil etmişti pozisyona. Açalım şöyle. Değil mi? Kâr etmişti. Hocam %40'tan girmedin. Kaçtan girdin? Ben daha güvenilir olsun istiyorum. %60'tan girmek istiyorum. %60 neresi? Tam olarak burası. Şu bölge. Tamam. %60'a açtık diyelim pozisyonumuzu. Buraya açmadık. Bakalım tutmuş mu %60? Ne yapar? %60 tam olarak burası. SL noktanı yine ayarlayacaksın. SL noktası genelde şöyle çizilir arkadaşlar. Bir önceki desteğin altına atılır aslında. Yani doğru olan aslında budur. Bunu buraya atarsın. Bunu da dediğim gibi 1'e 1,5 atarsın. 1'e 60 oldu. 1'e 50 oldu. 1'e 1,5. Yani 1,7 1,8'ler bile aslında iyidir. Hadi bir 75 yapalım. Yani bir önceki şeyin altına atılır. Yani normalde şuralara da SL konur. Şöyle genelde. Koyduk. Yine kendi kasanıza göre belirlersiniz. Ne yaptı? Bizi %40'tan dahil etmedi pozisyona. Bu sefer ne yapmıştık? %60'ları bekliyoruz. Güvenlik olsun diye. Geldi. %40'tan tepki aldı. Burada tabii herkes diğer traderlar veya işi bilenler burada karlar alıyorlar. Güzel bir şekilde karlarını aldılar. Burada tekrardan düşmüş. Gelmiş. Bizi dahil etti mi? Yok. %50. Geri toplamış. Düşmüş. Yok. 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 Nereye kadar? 17 Ekim'de. Normalde 10 Ekim'di. Bir hafta bizi bekletti. Tamam olabilir. Bir hafta sonra bizi buradan şöyle bakalım. Nereden dahil etmiş? Bir hafta sonra buradan, özür diliyorum kaydırdım. Buradan yani tam şu noktadan pozisyonu açmış. Değil mi? Buraya geliyor. Çünkü buraya çarpması bizim için yeterli. %60'a koyduk ya. Aşağıya düşmüş. Yani biz pozisyona girdikten sonra bizim pozisyonumuz zarara girmiş. Kaça kadar? 23.865'ten 700'e kadar 165 puan
Aşağıya düşmüş ama SL ve TP noktalarımız 1'e 1,5 katında ayarlamıştık. SL eder gibi gelmiş. Evet, endişeyi kapatmış. Ama ne yapmış? Bakın altta bir zaten destek var. Buraya bir destek oluşturmuş. Buraya gelmiş. Buradan tepkisini almış. Tekrar yükselmeye başlamış. Bakıyoruz. Dahil olduk. TP'miz yukarıda. Yükselmiş, 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 yükselmiş. Hop, nerede? Tam şu noktada 24.330 seviyelerinde TP'mizi bize geri getirmiş arkadaşlar. 24.330, 23.700. Ne yapıyor? 430, 300 daha 730. 730 puanlık bir kar marjı. Kaç günde? 17 Ekim, 20 Ekim. 3 günde. Umarım anlatabiliyorum. Tekrardan kâra sokmuş bizi. Silelim. Ne yapıyor? Tekrar yükselmiş. Bakın az önce nereye değerlendirdik? Bu yükselişi. Tekrar yükselmiş. Bu yükselişi de değerlendirelim. Tamam. Burası artık bitti. Sil buradaki Fibo'yu. Çek buraya. Yükseliyor. Tekrar değerlendir. Al buradan yine Fibo'nu. Nereye kadar? Buraya kadar. Çomağımız çünkü aslında şurayı kabul edelim ya. Heh, şöyle. İkincisi sonradan gelmiş çünkü. Şöyle. Buraya gelmiş. Buradan destekten tepki almış. Niye? RSI burada ne yapmış? 25'lere gelmiş yine. Alacağı belli. Almış. Burayı biz destek olarak kullanabiliyoruz mu? Kullanıyoruz tepki aldığı noktayı. Yukarısını nasıl vurduğunda direnç olarak kabul ediyorsak altında destek olarak kabul ediyoruz. Bu düşüşün bir yükselişi olacak mı? Olacak. Düştü, aldı. Buradan bayını değerlendirdin mi? Değerlendirdin zaten. Yukarı geldi, çarptı, direnç olarak değerlendirdin mi? Değerlendirdin. Ama önemli olan neydi bizim? Kaçlık puan çekildiğinde o bölgeden trend yönünde pozisyona dahil olmak. Fibon'un gizli özelliği. Ne yapıyoruz? Yükseliş devam ediyor. Buraya kadar az önce değerlendirdik hepsini sol taraf. Yükseliş nerede kâra sokmuştu bizi? %60'lardan dahil olduğumuzda 20 Ekim'de değil mi? Sanırım şurasıydı. 24.400 seviyeleriydi. Evet, tam olarak buralar. Buradan kârımızı aldık. Bizim için artık ilgilendirmiyor. Bu koptu gitti. Okey, gitsin. Zaten direnci kırmış. Gitsin. Okey. Gitti. Giderken şu yükselişi sen gördün. Fibon'u tekrar çiz. Çizdin. Buraya kadar geldi. Şöyle. Buraya kadar geldi. Buradan tepkisini aldı. Tamam mı? Sen buradan tepkisini aldığını anladın mı? Artık direnci de değerlendiriyor muyuz? Değerlendiriyoruz. Buradan short'unu yakaladın mı? Yakaladın. Eyvallah. Önemli olan neydi? Yüzde kaçlık geri çekilecek ve biz oradan buy pozisyonunda dahil olacağız. Niye? Trendimiz yükselen. Okey. Açıyoruz alış pozisyonunu. Bunun satışını da göstereceğim birazdan. Ne demiştim? %40'lık, 50'lik, 60'lık buralar fark etmiyor. 40'lara yine koyalım. Hani riskli değerlendiriyorum. Bakın %60'a koyarsanız çok daha güvenli. Görüyor musun? %60'ı buradan koydun. Seni geldi. Tam buradan. Şöyle azıcık şunu sola çekelim. Bakın buraya geldi. Buradan seni dahil etti pozisyona. Zaten anında 23.900'den 24.180'lere 200-300 anında atıyor aynı gün içinde karını. Hatta böyle bir yükseliyor. Yukarılarda deli bir kâra buluşturuyor seni şu pozisyon. Ama diyelim ki çok beklemek istemiyoruz. Ayın 22'si bizim Fibo nereden tepki aldı? Şuradan aldı. 21'i gerçi bir günlük. Bir günde %60 vermiş de önemli değil. Biraz daha risk alalım. Biz %40'lardan daha erken kar almaya çalışıyoruz diyelim. Ne yaptık? Yine buraya koyduk. Özür diliyorum. Alış pozisyonumuz. Niye alış açıyoruz? Trendimiz yükselen yönde çünkü. Kar oranını ne demiştim? 1'e 1,5 ayarlıyorsun. Yani şu kırmızı olayı açtığında onun bir altındaki desteğin altına atıyorsun demiştim. Az önce de öyle yapmıştık. Yani şu bölgeler genellikle. Şöyle çok ideal. 1'e 1,5. 1'e 1,5. Tamam. Bu TP'miz, bu SL'miz. Geldi. Bizi nerede? Buradan tepki aldı. Geldi dahil etmemiş, 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 etmemiş. Bizi nerede dahil ediyor? Tam olarak şu noktada dahil ediyor pozisyonu. Buradan dahil ettikten sonra aşağı inanılmaz bir iğne atmış. SL eder gibi yapmış ama etmemiş. Buradan tekrardan tepkisini almış ve yükselişe başlamış. Şimdi bu sarı çizgi bizim pozisyonumuzun giriş çizgisi. Her yükseldiğinde kârdayız. Her yükseldiğinde kârdayız. Ne yapıyor? 24.130'dan
24.230'lara zaten çıkmış. Ha, buralarda manuel kapatmak sizin bileceğiniz iş. 100 puan. Buradan tekrar düşmüş. Seni SL etmeye gitmiş. Zarara sokmuş. Tekrar tepki almış. Gitmiş gitmiş gitmiş. Bakalım gitmiş TP'yi bulmuş mu? Nerede? Tam ayın 27'sinde. Buraya kadar iğne atmış. Kaç puanlık bir kar? 24.400 kabul ediyorum. Sarıdan dahil olduk. 24.130. Yani 270 puanlık mı yapıyor? Tabii. 270 270 puanlık bir kar marjına seni burada TP ediyor ve karını alıyorsun. Fibonacci bu şekilde arkadaşlar. Bakalım. Düşen bakalım. Bu yükselen de mesela. Şurada düşen var. Buna baktık. Mesela şu an güncel olarak direkt şuna bakalım. Güncel. Yakın zamanda. Tabii bu hani yine dediğim gibi %100 hiçbir metot tabii ki değil. Ama bunlar olmadan da maalesef piyasada traderlık yapıyorum diyemez yani hiçbir hoca. Bunları bilmek zorunda. Neydi? Düşüyor. Nereden başlamış? Şuradan. Buradan çektim en yüksekten. Nereye kadar düşmüş? 21 Kasım. Buraya kadar düşmüş. Şuraya koydum. Şimdi bakalım. Buraya geldi. Düşüşe başladı. Sen zaten bu düşüşü nereden yakalamıştın? Yükselenden yakalamıştın. Burada değerlendirmiştin. Okey. Düşmüş, 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 düşmüş. Şuralardan bir tepki almış. Aslında buralarda kabul edilebilir. Yani Fibo'yu buraya kadar da çekilebilir. Hatta şöyle ben gösterelim. Sen burada yakaladın diyelim ki böyle. Burada yakaladın. Buradan tepkisini aldı. Kaça kadar seni çekmiş? %25'e kadar geri çekmiş. Bakın %40'a kadar çekmemiş. 25'e çekmiş. 25'ten geri salmış. Okey, burada bir kar yakalayamadın diyelim. Buraya geldi tekrar. Fibonacci buraya uzattın. Sen burada çünkü döndüğünü düşündün diyelim. Buraya çektin tekrar. %40'a gireceğiz ya. Yani %40 bir de dediğim gibi riskli bir durum. Şimdi senin Fibo'yu çizdin. Endeksin buraya kadar düştü. Burası nerede? Bak burada benim trend kanalım var. Yükselen. Yani buradan da tepki almış. Bunu da destek kabul ediyorum. Trend kanalım da burada. Bir bakalım RSI burada neyi gösteriyor? Yüksel birazcık. Şu küçükler devreye giriyor. Açamıyorum. Neyse. Yani ortalama 25 puanda. Tabii 25 puanda RSI. Yanlış görmüyorsam. 28 kabul edebilirim. RSI 28'lere gelmiş. Desteğimi tepkimi almış. Trend kanalıma gelmiş yükselene. Diyorum ki tamam bu artık buradan tepkisini alacak. Sen buradan buy değerlendirebilirsin. Ama bakın bu Fibo'yu sadece Fibo'yu kullandığın küçük bir şekilde değerlendiriyorsun. Buradaki bayını, buradaki silini. Önemli olan yine neydi? Şimdi düşüşü değerlendiriyoruz. Az önce yükselenleri değerlendirdik. Düştü, tepki aldı. Bize yüzdeliğini geri verecek. Biz bu sefer ne yapacağız? Buy girmeyeceğiz. Biz bu sefer sell gireceğiz. Neden? Bizim trendimiz artık düşüş yönünde. Yükselen değil. Şimdi ne yapacağız? %40 mıydı bizim için önemli olan? %40. %40'a koyalım. Dediğim gibi %40 bizim için aslında riskli. Koyduk. Ee, SL noktanı normalde ister şu an yani açmış olduğu yerin direncin bir altına ya da istersen onun bir altına uzat. Ama bir altına uzatabilmen için kasanın gerçekten olması gerekiyor ki gerek yok. Normalde bunun altına şöyle uzatmak daha mantıklı. Şöyle uzattım. Okey. Kaça kaç yapıyorduk? 1'e 1,5 ideal. 1'e 75, 1'e 80 de yapabilirsin. Miktarımız ne yaptı? 1'e 1,5 yaptı. Okey. Şimdi bakalım. Bizi nerede işleme soktu? Düşüyor. Tepkiyi aldı. Yükselmeye başladı. Nerede gireceğiz? %40. %40 neresi? Turuncu çizgimiz. Gelmiş. Buradan bir tepki almış. Geri inmiş. Gelmiş. Bizi ayın 25 Kasım'da tam şu noktadan bizi dahil etmiş pozisyon arkadaşlar. 23.500 küsurlardan. Ama biz ne girdik? Sell girdik. Düşecek bizim için. Tabii bunun için biz Banyollu'yu açtık. Yanlış yaptık. Sell açacağız. Şöyle sarı çizgiden. Evet. Altı bizim için yeşil olmak zorunda. Bu sefer üstünü stop loss noktası yapmamız gerekiyor.
doğal olarak. Dediğim gibi üstler kasayı zorlar. Bir üstündeki çizgiye doğru açmak daha mantıklı. Şöyle açtık. 1'e 1,5 civarı da 1,65 1,50 şöyle yeter. Tamam. Bizi nerede dahil etmiş? Burada sell pozisyonda dahil etmiş. Tam olarak burada. Dahil ettiği yerden anlık zaten düşüş atmış. 530 pipslik kar. Yok. Tabii ki bunun için değerlendirmiyoruz FIBO'yu. Buradan devam etmiş. Devam etmiş. Yükselmiş. Yükselmiş. Geri düşmüş. Şunu şöyle çekeyim. Şuralara düşmüş. Buradan hala bizim şeyde bakın. Dahil olduğumuz pozisyonda. Bir gündür. Bir gündür yatay seyretmiş. Scalp değil çünkü bu. Buradan tekrar yükselişe geçmiş. Bizi SL edecek kadar yükselmiş. Evet. SL noktamız şu kırmızının bittiğiyle. SL edecek kadar yükselmiş. Geri vermiş. Tekrar yükselmiş ve burada SL etmiş artık. Ne yapmış? Bizi burada SL etmiş. Tuttu mu? Şu an için tutmamış yakın zamanda. Okey. Bunu %40'lık biraz daha riskli demiştik. %60'lık bir geri çekilmeye bakalım. Aynı pozisyonda. Bunu sildik. Dedik ki daha güvenilir olsun piyasa bu aralar şey. Bu arada %40'ta şurada yine dediğim gibi bizi burada aslında kâra sokuyor da hani Fibo'yu bunun için kullanmadığımız için bakın burada aslında kâra sokuyor 25 23 540'tan. İğneye bakın 24 440. Yani bir 100 puanlık bir aslında tekrar kâr atmış aslında burada da ama bunun için yapmadığımız için burada almadığımızı varsayıyorum. Seyle oldu. Bakalım %40'lık yerine %60'lık olsun bizim için. %60'lık neresi? Burası. Buradan çekelim. Düşüş. Nereden dahil etmek zorunda bizi? Bu sefer buradan dahil etmek zorunda. Karımız SL'miz bir direncin şöyle yukarısında. TP'miz de 1'e 1,5 veya 1,70 1,60 artık o sizin bileceğiniz iş. Risk oranı. Şunları silmiyorum. O yüzden kafa karışıklığı oluyorsa yine kaldırabilirim ama şimdi pozisyonumuz nerede dahil olacak? %60 yani şu çizgide. Güncel. Bu ana kadar yani bir aralığa kadar şu an dahil olmuş. %60'a gelmiş mi? Hayır gelmemiş. Düştü değil mi? Sell yönünü değerlendireceğiz. Geri toplamasını kaça kadar vermiş? Bize %60'a kadar vermemiş de %59'a kadar vermiş. Burası %50. Burası %60. Yani şöyle bir %57, %58'lik bir geri toplama yapmış. Artık bunu buradan ne anlıyoruz? Yani bu artık buralara gelip aşağıya gidebilir. Niye? Trendimiz düşüş. Buralardan pozisyon alacağız. Düşüşün yükseleni olduğu gibi Fibonacci'de neydi? Geri yükselmesinin kırılımını bulup aynı trende yönelik paralel bir şekilde pozisyona dahil olmak. Gelmiş mi gelmemiş. Gelmeyeceği anlamına gelir mi? Gelmez. Yarın belki de tekrardan bu seviyelere yükselecek çünkü burada ucunda kalmış. Belki de yarın yeşil çizgimizin olduğu yere gelecek. %60'tan benim pozisyonumu buradan sell yönlü dahil edecek ve 3 gün veya 4 gün sonra buralarda seyrettikten sonra tekrardan böyle 23 780'lere düşer. 23.780'e düşse ne yapar? 23.900'den girersin. 780'lerden 120 puanlık. Aşağı mı düştü? 200 puanlık buralar. Buralar hala destek. Destek tabii ki düşecek. Yani tabii ki demeyelim de destek ve direnç arasında genelde konsolidasyonlara, fiyat düzeltmelerine gidiyor. Gitmesi açık ve yani olası bir şekilde gözüküyor. Ben bu yüzden DAX'ın ilerleyen zamanlarda yayında hani Büşra demişti ya hocam yükselen söylüyorlardı. Niye düşüş görüyor? Düşüşü bu yüzden görüyorum arkadaşlar. Niye bir iki kırılım attım burayı? Fibo değerlerime bakıyorum. RSI'ma bakıyorum. RSI'm kaç? Yani puan olarak 60'ta. Buralara yükselecek. %60'lık yükseldiğinde RSI'da yaklaşık 70-75'lere gelse yani 23.900'lerden pozisyonumuza dahil olsak ne yapacak? Tekrardan bizleri 23.700'lere
150, 200, 250 puanlık bir kar marjına ulaştıracak. Şu an gelmemiş. Gelecek diye bir şey de yok. Belki buradan düzeltmeyi alacak. Belli olmaz. Belki de buradan almış olduğu tepkiyle aşağı düşecek. Belki de benim çizmiş olduğum bu pozisyonlardan %60'lıktan alacak. Şu an için %57'sini 58'ini vermiş zaten. Yani tekniğe göre artık buradan veya bir tık üstü olan 23.900'lerden DAX'ın birazcık aşağılara çekilmesi gerekiyor. Ne kadar çekileceğini bilemeyiz. Şu şekilde tahmin edebiliriz. Altta destek var. Yani desteğe kadar çekilir gözüyle görebiliriz. Yani bu da bizim için tüyo oluyor. Yani buralara kadar açık, en azından açık. Nasıl buralara daha önce gelmiş. Buralardan destek almış. Yani şöyle 23.750'ler 770'ler uygun bir çekilme olarak gözüküyor benim için. Tabi buradan gelir 200 baz puanlık, 150 baz puanlık bir kardır. TP'ni beklemek zorunda değilsin. TP'miz nerede? 23.480'e koymuşuz. Belki 4 gün sonra bu şekilde yıkılacak. Buralardan bizi TP edecek. Bilemezsin ama bunun endeksin benim görüşüm metotlara göre tekrardan destek noktasına gelmesi yönünde düşüncem var arkadaşlar. Özellikle de Fibo'ya göre. Düzeltmeyi belki buradan alır, Hocam ağzına sağlık. gider. Rica ederim. Belki buradan alır gider. Belki tekrar aşağılara gelir alır gider. Onu bilemem ama bizim için önemli olan kırılımı yakalamak. Kırılım yönünde de trend yönünde pozisyona dahil olmak. Nerede yakalıyoruz kırılımı? %40, %50, %60. Bunlar artık sizin kendi kasanıza göre girebileceğiniz güvenli değerler. Az önceki 40'lar nasıl hepsi kar yapmış. Buradaki 40 yapmadı. Önemli değil. Daha güvenli olan 60'ı tercih edebilirsiniz. Hocam bu arada Öyle Metin hocam arkadaşlar. geldi sesliye. Benim olsun diyeyim. Bu arada Nasdaq tarafında yorumlamak ister misin hocam? Belki eee, Bakalım. takip eden arkadaşlar oluyor. Olur. Fibo'ya da Son bakalım. hareketleri özellikle. Hı hı. Aynı şekilde Teşekkür hocam. burada 25 yazmıştım. Cuma günü veya Perşembe günü arkadaşlar. Hatırlayın. Buraya bir 25 yazdım. X25. Buralara kadar çekilme bekliyorum demiştim. Niye bekliyorum dedim. Gösterelim. Yine Fibo'nun üstünden gösterelim. Çek Fibo'mu. Düşen, yükselen. Dipten tepeye. Aldık. Yükseliş devam ediyor mu? Ediyor. Zaten burada bayları çok yakaladık. Buradan güzel karlar aldık o gün biz. Zaten trend kanalıma gelmiş. RSI düşmüş yine 27-30'larda. FIBO var. Bir önce bak düşüşün yükselişini verecek. Buralar demiş ki sen bana bayla artık Nasdaq'ta. Bunu yakaladık. Önemli olan FIBO. Bakıyoruz. Bakın ben burayı hala silmedim. 2-3 gün önce attığım 25'leri, o DAX'ın sarı çizgilerini. Zaten şunu %50 bildim. Yine aynı şekilde. Şu bölgeden düşecek dedik. 23.850. Nereye kadar düşmüş? 23.750. 100 puanlık bir düşüş. Bence yani gayet güzel kar için. Bakalım Nasdaq içinde hem genel bir yorum yapmış oluruz hem Fibo'yu değerlendirmiş oluruz. Yükselişine devam etmiş. Burada bir gap atmış. Bak tam şurada. Şimdi ben anlıyorum ki buradan artık anlıyorum ki RSI'm tepelere doğru gelmiş. 70. Okey. Ne oluyor? Yavaştan rahatlatması gerekiyor. Düşmesi gerekiyor. Tepede de biraz dirence gelmiş. Buradan tepki almış. Bu griyi de ben direnç kabul ediyorum. Burada da bir gap boşluğu var. Gerçi doldurmuş mu? İğne ile doldurmuş. Hadi kabul edelim bunu da. Şimdi ne yapacak? Geri çekilme bekliyorum değil mi? Yükseliş 60. Yüzdelik bir kısmını bana geri vermek zorunda. %0,5, %60, %70. Biz nereden dahil oluyorduk? %40'tan dahil oluyorduk. Ama daha güvenilir olsun dersen %60'lar var. Şimdi ben %40'lara koyuyorum. Ne koyacağım? Alış koyacağım. Trendim yükselen. Alış pozisyonu geldim %40'ıma koydum. TP'mi ayarladım. Hop 1'e 1,5. Şimdi burada bekliyorum. Şöyle de çektim. Ne yapacak şimdi bu endeks Nasdaq? Buradan gelmiş, tepkisini almış. Saldı, 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 saldı. Ne zaman %40'lık
buraya kadar saldı. Beni buradan dahil edecek ve ben artık bay yönlü girdim trendimden kaynaklı ve tekrardan yükselmeye başladığında TP'min olduğu yerlerden veya manuel de kapatabilirsin. Yani buradan zaten 24.800, burası 25.000, şöyle 200 desen arada 400 puanlık inanılmaz bir kar var. TP'yi ister bekle ister bekleme. İnanılmaz derecede karlar var. 25'i niye yazmışım? Fibon'dan kaynaklı arkadaşlar. O gün söylemedim ama hani bu 25'i buraya attım. Buraya kadar bekliyorum düşüş demiştim. Fibo da bize bunu gösteriyor mu? Gösteriyor. RSI sıkışmış. Buradan tepki almış. Yükselenin düşüşünü verecek. Ha, %20 de verebilir. Bakın, %40 verecek diye bir şey yok. Biz %20'ye açarsak pozisyonumuzu, şöyle yukarı taşırsak bunu %20'ye, %20 daha riskli. Yani %20'ye gelir. Evet, çok çabuk alır. Bunu biz %20 olayı anlayabilmek için kullanıyoruz. Hani %20'ye çekildi. He diyoruz, yani Fimo'dan artık bu döndü. Tamam. Belli bir kısmını bize verecek diyoruz. %20'lere çekilmeyi bunun için anlıyoruz. Ama sen buradan da dahil olabilirsin. Bu riskli ama. %20'ye gelir bu. Seni buradan bay yönlü dahil eder. Ha, belki birazcık yükselir falan, kâra sokar kapatırsın, o ayrı bir konu. Ama burayı zaten destek olarak kullanabilirsin. Hani Fibo'yu burada kullanmana gerek yok. %20'den de düzeltme alabilir. Hiçbir metodun %100 geçerliliği yok. Buraya gelir, %20'den tepki alır. Kendini düzeltir. Buradan yine vurur gider yukarı. O ayrı. Bizim için ama aşağılara salarsa bizi zora sokar. O yüzden bizim için güvenli yerler böyle %40'lar, 50'ler, 60'lar ideal. Zaten FIBO dışında da gelgitleri, destek dirençlerden vesaire, scalplerden bir ton kar alıyoruz. Bu da biraz orta vadeli işlemler için kullanılabilir. Bunu açıyorsun günlük trade'de. Bak, açtım ben şimdi. Böyle koydum. Beklenen emirimi buraya attım. Bu benim görüşüm Nasdaq ilerleyen süreçte. Belki yarın, belki yarından sonra, belki de az önce baktığımız gibi 3'er günde bir gözüküyordu. Belki 3, belki 4 gün sonra şöyle buralara kadar çekilecektir. Buralardan bizi pozisyona sokup, kesinlikle %40'a çekilme edebilir. Buraya kadar gelir, şöyle şuraya kadar gelir, buradan gider. Ona bir şey diyemezsin. Yani onu manuel takip edersin artık, hani kendin yaparsın bir şeyler. Buraya gelir. Ben mantığını anlatıyorum Fibon'un. Buradan seni dahil eder. Buradan gider. İster TP'yi beklersin ki TP'ye gitmesi olası. Neden? Bak, trend kanalım da yukarıya atıyor. Gördün mü? Burada trend kanalı da var. Buradan düşse bile buralardan dahil olursun. Yani buradan alsa bile seni pozisyonu, yani gideceği artık böyle yukarı gözüküyor. Ama bu çekilmeyi bence benim stratejime göre geri verecektir. DAX da aynı şekilde. Bu yüzden biraz düşüş bekliyorum. Bu savaş, barış, o hal durumu dışında metotların, teknik analizin vermiş olduğu durum arkadaşlar. Ama Putin çıkar, Trump çıkar, dediğim gibi el ele bayrak açarlar. Yani apayrı bir konu o. Öyle o hal dışında, olası olağan dışı durumlarda biliyorsunuz ki ne metot kalıyor ne teknik analiz kalıyor. Bu gündelik normal hayatın akışında verilerin normal global, evrensel bir haberlerin dünyayı değiştirecek virüslü, aşıydı, savaştı, barıştı olmadığı takdirde Fibonacci'de metotlar da bu şekilde işliyor arkadaşlar. Umarım Fibo'yu anlatabildim. Peki Evet. hocam, daha böyle orta vadeli olarak nasıl kullanıldığı ile ilgili bir şeyler görmüş olduk aslında. Hı. Değil mi? Peki aslında gün içinde bize bir şey söylemiyor galiba, değil mi şu durumda çok? Ya Daha doğrusu Fibo'yu dayanarak gün içinde işlem açıp kapamıyor gibiyiz aslında. O destek dirençleri belirlemiş oluyor bize. Önümüzdeki birkaç gün için geçerli olacak. aslında bir adım Bir şeyleri öte. belirlememize yarıyor. Hani nereden gireceğiz, nereden çıkacağızla ilgili bir fikir vermiş oluyor. Gün içinde tek başına gün içinde çalışan bir Fibo kurmaya kalkmıyoruz yani, değil mi? O ufak tefek gün içindeki çıkış inişler Yok. Değil. de Fibo çalışır mı? Hayır, hayır. Zaten biz Hayır. gün içinde nereden yapıyoruz işlemleri? 15 dakikalıktan yapıyoruz, 5 ve 15 günlük trade'leri. EMA 15 dakika, özür diliyorum. Fibo 15 dakikalıkta sağlıklı çalışmaz arkadaşlar. Tamam. Evet, bu şekilde. En azından genel Tamam. video Yani sizin neler yapacağız? günlerce kullanmış olduğunuz analizinizin dayanaklarından bir tanesi Fibo diyebiliriz. Yani Fibo Evet. ona yarıyor.
Evet. Siz o yaptığınız analizi günlerce, belki haftalarca, aylarca da olabilir. Aylarca geçerliğini koruyor olabilir çünkü. Onu kullanmış oluyorsunuz ama gün içindeki şeyde, yani gün içinde direkt Fibo işlemiyor, bu çalıştırılmıyor. Evet. Ama aslında oradaki destek dirençler ya da buradan geri döner, buradan dönmez, düşerse de buraya kadar düşer yorumları Kesinlikle. Fibo'ya dayanmış oluyor ve bizim gün içine ışık tutuyor. Öyle diyebiliriz sanki, değil Kesinlikle mi? Fibo ve destek direnç noktalarıyla pekiştirirsek analizi tabii ki ona göre yapıyorum. Buraya kadar düşer, buradan döner vesaire. Evet. Evet. Bir de mesela çiziyorsunuz ya hocam Fibo'yu. Evet. Şimdi mesela geçmiş için söyleyeyim, örneğin geçmişte bir yerler için bir çizgi çizdiniz. Tamam. Şimdi o çizginin tabii başladığı yer meselesi. O başladığı anda diyelim ki dipten çıkış için çiziyorsunuz. Dip noktadan başladınız çizmeye. Hı hı. O dip noktadan çizme işini bugün yapabiliyoruz tabii. O dip noktanın dip nokta olduğunu o an bilmiyorsunuz doğal olarak, değil mi? Evet. Az önce de dediğim gibi güncel olarak değerlendirelim dedik. Dip olduğunu biliyorum. Buradan dönmüş. Trendin ne yönde? Yükselen yönde. Şöyle. Güncel olarak yapıyorum. Bakın yarın piyasa açılacak. Tabii tabii. Yo, şunu demek istedim. Şu anki dip noktası var ya hocam. O ne günün mesela? Şu alttaki mi üstteki mi? Alttaki diyorsun. Değil mi? Alttaki. Tamam. Aha. O O 21 Kasım. Yani 21 Kasım'da o saatte o oraya düştüğünde bunu bilmiyoruz. Değil mi demek istedim? aslında biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Şöyle biliyoruz. Bunu sil. Bak burada düşmüş. Bunu buradan çekersin. Tam tersi değerlendir. Biz şimdi güncel baktık. Bir de buradan nereden tepki alıyordu? Hani dedin ya Ha, bilim. buradan dönmesini zaten bekliyoruz gibi bir Evet. şey. Evet. Aha, Burada aha. buraya çektin. Yani buradan düşüyor. Şey aklıma geldi de, hani bir yön değiştirdi mi ile ilgili iki tane, hani o yönde çubuk, sonra bir retest yapacak, sonra tekrar o yönde bir Evet, çubuk onları kapanış da değerlendirin. gerçekleşecek. O zaman emin oluyoruz konusu. O zaman netleşmiş oluyor aslında, değil mi? Tabii onu da değerlendiriyorum. Aha, aha. Buradan düştü. Böyle buralarda seyir etti. Aşağıya geldi. Zaten trend kanalına gelmiş. Şimdi buradan yeri yükseliyor. Retes atıyor. Tepki alıyor. Geri yükseliyor. Fibo'yu da çektim buraya. Trend kanalında RSI'da sıkışmış. Reteslerle de onay vermiş. Maviyi kapatmış. Yani hatta şu kırmızı direnç kabul edebiliriz. Bunun da üstüne atmış. Anlıyoruz ki buradan bu dönmüş artık ayın 21'inde. Ben bunu buradan döndüğünü artık anlıyorum. Ne yapacak? Düşüşün yükseleni verecek. Nasıl şimdi ben DAX'ta düşüş bekliyorum ya. Buradan da yükselen beklemem lazım. Çünkü düşüşün yükseleni verecek. Nereden dahil oluyorduk? %40'tan 60'tan vesaire. Nereden istersen artık o. Buradan ne alacağız? Sell yönlü almamız gerekiyor. Düşen trend olduğu için. %60-70 sen koyarsın kafana göre. O noktalar çünkü önemli noktalar. SL noktalı belirlensin. Ee, TP noktanı belirlersin vesaire. Buraya gelir koymuş olduğun yerden Fibo'ya göre seni alır. Ne bekliyordun? Sell. Devam etmiş. Düşmüş mü? Yine. Burada düşmüş. Burada ister kapat ister TP'ni bekle. Tabi TP'yi beklersen büyük ihtimal SL etmiş mi? Tam burada etmiş. Bu burada tutmamış. Ama kâra sokmuş mu? Sokmuş. Kârını alabilirdin en azından burada. Evet. 100 puanlık 200 puanlık da bir kâr marjı var orada. Bunu da bu tepkiyi de buradan bilmiş oldum. Şimdi buradaki tepkiyi de neye göre bileceğim? Aynı şekilde şimdi kapanış atmış saatlikte. Bir retes atmış küçük. Tekrar atmış. Şimdi bir retes atıyor gibi. Burada destek var çünkü. Buradan bu desteği kırmızı yakarsa ben anlayacağım ki Fibo'yu nasıl buradan çektim aşağıdan. Buradan tepki almış diyeceğim. Buradan istersen sell yönlü değerlendir. Aşağı %40'a yükselen yani buy yönlü pozisyonunu aç. Hem sellini değerlendir hem buy'ını değerlendir gibi. Evet. Hatta şöyle bakalım eskiye. Mesela şuradan düşmüş değil mi? Bak yine bir tane mesela ne zaman? 31 Temmuz'da çektik düşerken nereden tepki almış? Buradan. Ya tepki aldığını bilmene de gerek yok. Sen buralara kadar geldi diyelim. Buralardan anladın diyelim ya. Zaten ne dedim? %20'lere kadar zaten biz bunun anlamı Anlamaya arıyoruz. yazıyoruz. Aynen. Buraya kadar yükselsin. Boş ver. 1 Ağustos, 4 Ağustos. Sen bunu 3 gün sonra anladın diyelim. Buradan tepki aldığını varsayalım. Fibon'u çektin.
Nereden dahil olacağız? %40 yine. Riskli %40. Ne alacağız? Sell alacağız. Bakın. Çünkü düşen trend. Satış pozisyonu %40'ım nerede? Burada. Turuncu çizgim. Çektik. Satış pozisyonu. Altımız bizim kar olmak zorunda. SL noktamızı bir önceki direncin yukarısına attım. 1'e 1,5 karını da attım. Şöyle. Tamam. Hı. Şimdi ne yaptı? Buradan tepki aldı. Sen burada bunu anladın diyelim. Sıkıntı yok. Bekleyen emirini %40 attı. Seni %40'a nerede dahil etmiş? Tam olarak burada dahil etmiş. Bak burada gelmiş. Ayın 4'ünde. Seni burada işleme dahil ediyor. Ne girdin sen? Sel girdin. Yükseliyor. Yükseliyor. SL etmiş mi etmemiş? Etmeye yaklaşmış ama etmemiş. Bakalım. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Nerede sarı çizgimiz? 23.070. 22.930. Yani 140 puanlık bir kar marjına gelmiş. İster kapat, ister TP'ni bekle. Fakat TP'ni beklersen seni artık burada yine SL etmiş. Burada TP'ye Şimdi az gelmiş önce ama dediniz. 140 daha getirmiş en azından karı. Burada görüp ayrılmak senin fikrin. Şimdi önce siz bu hangi işlemdi? Sel girdiğiniz işlemdi. Evet. Siz işlemi açtınız. Yani burada açmış olacaktık dedik daha doğrusu. Ve yükselmeye başladı. Şimdi orada yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor ya. Siz şimdi onu gösterirken, anlatırken ben güldüm. Şu nedenle. Çünkü o anlarda biz panik oluyoruz. Evet. Terste kaldık diye. Evet. Sizse aslında orada o Fibonacci'yi biliyorsunuz. Evet. İşte oradaki bir direnç noktasını biliyorsunuz. Zaten onu da bilerek açtınız o işlemi. Buraya kadar zaten çıkabilir diye. Kesinlikle. Dolayısıyla siz rahat bekliyorsunuz mesela. Evet. Biz paniklerken Neden? siz diyorsunuz ki şaşırtıcı bir şey yok ki bunda. Zaten beklediğimiz bir şey gibi oluyor. Kesinlikle %90 oranında kabul edebiliriz. Neden buraya sale atıyorum? Ne demiştim? %80'ler çok daha güvenli ama swing traderlar için %60, %40'a göre daha mı güvenli? Evet. O yüzden %60'ın bir tık üstüne koyuyoruz ki ya abi hani gelir buradan dahil etti bizi ama bu %60'a da çekilebilir. O yüzden 60'ın bir tık üstüne SL noktası belirliyoruz. 60'a çıkarsa Evet. oradan diyeceğiz ki düşer. Bak zaten Ya da şu 40'tan dahil oluyor olduk mesela ama 40'tan dahil olduk ama nereden baksan burada 55'e kadar çıkmış. %55'ten dökmüş zaten. Evet. Bir de şu oluyor mesela. Yani bir işlem aldık diyelim. SL'ye doğru gidiyor. SL'ye yaklaştı. Biz orada bir dakika SL'ye esnetelim mi esnetmeyelim mi? Şimdi neye göre karar vereceğiz? Aslında tamamen ruh halimize göre karar vermiş oluyoruz. Çünkü arka planda buna çalıştırmamış oluyoruz biz, bunu bilmiyoruz yani. Tabii Fibo ve Siz zaten o seviyeyi düşünüp onun az ötesine koymuş olduğunuz SL'yi. O böylece uydurulan bir SL noktası değil yani. tabii ki kesinlikle. Kesinlikle. Ha, Hani geçen yine cuma alması lazım. Bir arkadaş şey sormuştu. Scalp aralığı vermiştim zaten. 2 tane. İkisi de tutmuştu. Üçüncüyü de sordu. Dedim ya hani böyle hani çok kolaymış gibi gözüküyor vermek ama bir işlem yapmam gerekiyor ki sana bir scalp aralığı vereyim. Veya bir SL veriyorum ama hani bir işlem yapmam bakmam lazım ki SL aralığı vereyim. O gün demiştim. Hani bunları değerlendiriyoruz. Tabii ki şeye de bakıyorum. Günlük SL noktasında direnç ve direncin yani direnç 1, direnç 2 yani direncin duraklarına da bakıyorum. Esnetmeyi ona göre veriyorum. Mesela şurası benim için direnç burada. Diyorum ki burada nerede? Burada bir baskı var. Şurada bir baskı, baskı. Yani burasını ben zaten direnç görüyorum şu an direkt gözümde. Ne demiştim? Fibonacci çizgilerini de destek direnç kabul edebilirsiniz. Bak yeşil de zaten bir nevi burada direnç görevi görmüş bize. Buraya çıkınca da destek görmüş. Buradan direnç görmüş yine. Yine destek görmüş. Yine direnç görmüş. Kırınca ne yapıyordu? Zaten desteği kırarsa bize direnci kırarsa destek yapar. Burada yine desteği çeviriyor. Yani Fibonacci benim için çok kullanışlı. Benim için. Başka hocalar kullanır kullanmaz bilmiyorum. Benim için en iyi metotlarımdan birisi kabul ediyorum ben. Fibo'yu. Bu şekilde arkadaşlar. Hocam emeğine sağlık, çok güzel anlattın bence. Yani ben böyle anlatamazdım diyeyim. Rica ederim Murat Hocam. Bildiğimin her şeyini aktarmaya çalışıyorum. Tüm bilgilerimi eksiksiz, yalansız aktarıyorum. Bu şekilde. Ağzına sağlık hocam. Ben müsaadeni isteyeyim hocam.
İşim çıktı o yüzden. Tamamdır. Zaten bir saate yaklaştık arkadaşlar. Geceler. Evet. Aynen. Sorusu olan yoksa haftaya EMO üstünde duralım. Bugün de yayını yavaştan sonlandıralım. Tamam hocam. Şimdi sizin bu baktığınız FIBO düzeltmesiydi değil mi? FIBO İyi akşamlar. iyi akşamlar Murat Hocam. Ürünün İyi sorusu akşamlar. düzeltmesi. Evet. Buradaki. Orayı kullanmış oldunuz. Ben şimdi Meta'da baktım da Meta'da e, yok. Ya yok o demeyeyim de isimde Meta'da kullanmak Fibonacci diyor ama farklı isimler var. Fibonacci trend dışı hareketi, Fibonacci zaman dilimleri, Fibonacci yelpazesi, yayları, burada da kanalı var. açılımı falan. Evet, FIB Bu kanalı gösterge orada yok galiba. şöyle göstereyim. Ekranda şu an tutuyorum. Trend tabanlı FIB, FIB kanalı, FIB zaman dilimi, senin dediğin gibi FIB hız direnç fanı falan. Bunları kullanmıyorum ben. Benim kullandığım FIB düzeltmesi ve hiçbir Ha yok hocam burayı demedim. Şeyi diyor. meta ediyorsun. Biz bunu Meta'da yok galiba. Biliyorum. Meta'da Fibo var, Fibo bir şeyler var ama bu değil galiba onlar. İşte onu söyleyeceğim. Varsa da ben Meta'da kullanmıyorum. Hiçbir araç ve nesne göstergemi Meta'da analizimi yapmıyorum. Varsa da benim fikrim siz de Meta'da yapmayın. Evet. O yüzden TV kullanıyorum. TradingView benim için en sağlıklı analiz uygulaması. Burada tabii bizim TradingView'de ücretli üyeliğimiz olmayınca bu veri güncel olmuyor değil mi bizde? Öyle bir durum var. Yok, güncel oluyor. Aynı şekilde ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Tek farkı ben sizlere nasıl TradingView'de link paylaşıyorum, analiz atıyorum. Onları yapamıyorsunuz. İşte gösterge indikatörlerden siz en fazla 2 tane atayabiliyorsunuz. Bu arada Metin Hocam yazıyor kullanıyorum diye. Ücretsiz Ha, evet. kullanabiliyorsunuz ama kısıtlı kullanıyorsunuz TradingView'u. Ha, tamam ben veri güncel olmuyor orada gibi biliyordum. Yok, kesinlikle hayır. Güncel. Yani geriden geliyor gibi biliyordum ücretsiz Yok. olunca. Yok. Tamam öyle bir problem yok. Ha, Yok, tamam öyle bir çok güzel. problem yok. Öyle bir problem yok. Sadece Meta ile arasında bir 10 puan, 20 puan, 15 puan fark atar. Burada 25.400 ise Meta'da 420'dir mesela gibi. Öyle bir fark. Evet, evet. Metin Hocam da yazıyor zaten. Kısıtlı bir şekilde ücretsiz kullanabiliyorsunuz yine. Yani trend çizgilerini çizersin. En az 2 tane indikatör kullanabilirsin. Desteğini, direncini yine kontrol edebilirsin. Bunları kendin de çizebilirsin yani. Hı hı. Var mı FIBO ile ilgili bir sorunuz? Heyecanla denemek istiyorum. O zaman ben sizi FIBO ile baş başa bırakayım. Yavaştan. Kendim çizip deneyip sonra bakalım hakikaten uydu mu oralardan dönüşler oldu mu doğru çizmiş miyim falan konusunda bir yorum yapmaya çalışayım Tamamdır. O diye zaman düşündüm. yayını sonlandırıyorum. Soru yoksa. Tamam hocam çok teşekkürler sağ olun. Yarın sabah Almanya açılışında görüşmek üzere. İyi geceler. Teşekkürler hocam. Görüşürüz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Rica ederim. İyi geceler.